Merhaba. Bu videoda C++ 11 ile gelen stdmove ve rvalue reference özelliklerinden bahsedeceğim. Videonun devamında da bu iki özelliği kullanarak bir move constructor oluşturacağım. stdmove bir nesnenin kaynaklarının mülkiyetini farklı bir nesneye aktarmayı sağlayan bir fonksiyon. Bunun bize katkısı da performansta ciddi bir artış şeklinde oluyor. Bir örnekle inceleyelim. A nesnesine B nesnesini atadığımızı varsayalım. Burada normal eşittir operatörünü kullandığımız durumda bir copy constructor çağrılacak ve B nesnesinin bütün verisi A nesnesine kopyalanacaktır. Peki şimdi durumu birazcık daha ilginç bir hale getirelim ve B nesnesinin esasında ömrünün sonunda olduğunu varsayalım. Bu durumda compiler önce memorideki belli bir alanı kopyalayacak, daha sonra da orijinal kopyayı çöpe atacaktır. Oysa ki B nesnesinin ömrünün sonunda olduğunu compiler'a aktarmamızın ve bu sayede A nesnesine doğrudan o bölgenin aktarılmasını sağlasak bir ekstra kopyalama işleminden kurtulmuş olurduk. stdmove'da da esasında tam olarak bu işlem yapılıyor. Bunu bir örnekle inceleyelim. Burada bir big vektörümüz var. 1 milyar elemandan oluşuyor. Bu 1 milyar elemanlı vektörü maker sınıfı içerisindeki member 1, member 2 ve member 3 variable'larına kopyalayacağız. Bunun için de 3 farklı yöntemimiz var. Birincisinde bir kopyayı make copy by value fonksiyonuyla kopyalayacağız. Burada incelediğimizde normal bir parametre var. Bir ampersand işareti yok. Bu parametrenin pass by value kullanılarak fonksiyona iletildiğini gösteriyor. Fonksiyonun içerisinde de parametre vektörü member 1'e eşittir operatörü kullanarak kopyalanmış. Bu durumda da tabii ki copy constructor çağrılacak. Şimdi ikinci örneğimiz make copy by reference. Burada birazcık performansı artırmışız ve bir ampersand işareti kullanmışız. Ampersand'ın anlamı hafızada parametreye verilen noktayı kullan, big vektörden parametre vektörüne bir kopyalama da bulunma demek. Burada da fonksiyon içerisinde gene atama operatörü kullanarak parametre vektöründeki veriler, ki şu an zaten big vektöre refer ediyor parametre vektörü, member 2'ye kopyalanıyor. Bugünkü videonun konusu olan move fonksiyonunda ise gene bir parametre vektörü pass by reference yoluyla fonksiyona aktarılıyor ve devamında da stdmove kullanılarak bu vektör member 3'e atanıyor. Burada bir copy constructor çağrılmayacak. Bunun yerine stdmove doğrudan bir static cast kullanarak hafızanın member 3'e aktarılmasını sağlayacak. Main fonksiyonumuzun içerisinde fonksiyonlarımızın kompleksitelerini ölçmek için ben çeşitli duration'lar hesapladım. Burada start 1 ile end 1 arasında make copy by value, devamında make copy by reference ve en son olarak da move fonksiyonlarının sürelerini ölçüp göstereceğiz, print edeceğiz. Tabi burada kaç saniye sürdüğü çok da anlamlı değil esasında. Bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ama bizim burada bir varsayımımız var. Make copy by value'nun on, make copy by reference'ın on ve move fonksiyonun o1 constant time'da çalıştığını görmek istiyoruz. Bu sürelerde bu varsayımlarımızın doğru olup olmadığını görmemizi sağlayacak. Şuradan fonksiyonumuzu build edelim. Ve çalıştıralım. Birazcık 1 milyar üye olduğu için uzun sürecektir. Burada küçük bir not ekleyelim. Her ne kadar make copy by value ve make copy by reference ikisi de on'de çalışacak olsa da make copy by value esasında 2 kat süre alacak. Ki burada da sonuçlarımız çıktı. Baktığımızda pass by value 7.8 saniye, pass by reference 3.6 saniye ve stdmove
0 saniye sürmüş. Bu da bizim assumption'larımızı esasında doğrular nitelikte. Burada make copy by value'da önce big vektör parametre vektöre kopyalanıyor. Bu bir n'lik bir süre alıyor. Devamında da parametre vektörü member 1'e kopyalanıyor. Bir n'de bu geliyor ve 2n olmuş oluyor. Make copy by reference'da sadece parametre vektörün member 2'ye aktarılması var. Big vektör ve parametre vektör zaten hafızada aynı yere denk geldikleri için orada bir kopyalama işlemi olmuyor. Move fonksiyonunda ise doğrudan big vektör member 3'e aktarılmış oluyor. Şimdi burada bir esasında yan etkisi de var. Bu yan etkiyi birazcık inceleyelim. Bu kodumuzun uzun süren kısımlarını şöyle komentleyelim. Ve aşağıda da sadece yan etkiyi gözetlemek için hazırladığımız bir kısım var. Orayı açalım. Burada 3 tane stringimiz var. Ve bu 3 stringi 3 farklı yöntemi kullanarak kopyalıyoruz. Devamında da hem kopyalanan haline hem de input olarak verdiğimiz stringleri ekranda bastıracağız. Hızlıca bir build'umuzu alalım. Şimdi de fonksiyonumuzu çağıralım. Bu hızlı çalışacaktır. Yani gördüğünüz gibi kopyası alınan stringler olduğu gibi geldi. Ama her ne kadar middle name ve name gelse de surname input olarak verdiğimiz kısımda silinmiş oldu. Bunun da sebebi esasında std_move kullanmış olmamız. std_move'da esasında move edilen bir şey yok. Bir static casting işlemi var. Ki std_move kullanmadan static casting yaparak da aynı şeyi yapabilirdik ama std_move amacımızı anlatmak için daha mantıklı bir tercih. Ve bu yöntem static casting yaptıktan sonra input olarak verdiğimiz surname'in silinmesine sebep oluyor. Empty hale gelmesine sebep oluyor. Esasında demin vektörlerimizde de benzer bir durum vardı. Ama sürprizi bozmamak için göstermemiştim. Şimdi şuradaki komentlerimizi geri kaldıralım. Şimdi baktığımızda big vektörün önce value'su alınıyor ve boyutunun değişmediğini, gene referans olarak verdiğimizde de gene kopyası alındığı için boyutunun değişmediğini göreceğiz. Ama en son aşamada std_move kullandığımızda boyutunun sıfıra indiğini de görmüş oluyoruz ki zaten bu constant time'de çalışmasının da en mantıklı açıklaması bu. Şimdi burada bu yan etki esasında oldukça güçlü. Çünkü istemeden sizin için kıymetli olan bir şeyleri de silme ihtimalimiz de var. Eğer std_move kullanmadan önce kullandığımız değerin L value mu R value mu olduğunu bilseydik bu işlemi çok daha kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirdik. Peki bunun bir yöntemi var mı? C++ 11 ile beraber gelen R-Value Reference esasında bize bu yeteneği sağlıyor. Şimdi burada da bir printer klasımız var. Printer klası ne yapıyor derseniz kendisine verilen parametreleri print ediyor. Devamında da bir vektörümüz var. Printed strings isminde. Bu vektör de bir kopyasını taşımış oluyor. Şimdi burada ben print string fonksiyonunu overload ettim. Normalde şurada standart pass by reference kullandığımız birinci fonksiyonumuz var. Overload ettiğimiz ikinci fonksiyonda ise dikkatinizi çektiyse iki tane ampersand işareti kullanıyoruz. Bu R-Value Reference'ın gösterimi olmuş oluyor. Sintaksi olmuş oluyor. Fonksiyonların tanım içeriğinde de, implementasyonunda da ikisinde de normal cout'a veriyoruz. Birinde R value string ve sonra string'de ne yazıyorsa onu gösteriyoruz.
Diğerinde de rvalue string diyoruz. Ayırt edebildiğimizi gösterebilmek adına. Son aşamada vektöre eklerken birinci fonksiyonda doğrudan string'i veriyoruz. İkinci fonksiyonda ise std_move yapıyoruz. Burada artık %100 eminiz gelen değerin bir rvalue olduğundan. Bundan dolayı std_move kullanıp o pointer'ı yok etmemizin bir zararı olmadığından emin olabiliyoruz. Güvenli bir şekilde kullanmış oluyoruz. Eğer olursa ki bir rvalue gönderilsin bu fonksiyona, bu durumda birinci fonksiyon kullanılacak ve esasında bir argümana bir zarar verilmemiş olacak. Burada bir kısaca bir rvalue ve rvalue arasındaki farkları da birazcık bahsedelim. Şimdi rvalue dediğimiz şeyler esasında bir fonksiyonun döndüğü değer olabilir. Veyahut da doğrudan bu 19. satırda gördüğünüz gibi oluşturulan bir değer de olabilir. Mesela literal değerler 1, 5, 3.8 veyahut da bir string literali gibi. Bunlar rvalue olarak görünüyor. Burada mesela bir string variable'ı tanımlamışız name isminde 15. satırda. Bu ise bir rvalue olmuş oluyor. Bir rvalue'yu değiştirebilirsiniz. Name'i mesela değiştirebilirsiniz. Onun hafızadaki yeri bellidir. Ama rvalue zaten tek kullanımlık olduğu için, temporary kullanılmak amaçlı olduğu için onu değiştiremiyoruz. Burada da örneklerimize bakalım. 17. satırda bir rvalue'muz var. getName. Bu fonksiyonun return ettiği değer. Bunu al. Ne yapıyorsan yap diyor esasında compiler. Devamında bunun ömrü tamamlanmış olacak. Atacağım ben diyor. Bu durumda bunun yeni baştan kopyalanmasına hiç gerek yok. Madem compiler bunu atacak, biz doğrudan o yok edeceği hafıza bölgesine vektörümüzü aktarabiliriz. Aynı şey 19. satırda da geçerli. Bu da bir rvalue. 21. satırda artık işler değişiyor. Bir rvalue veriyoruz name variable'ına. Burada rvalue'yu print ettikten sonra bozulmamış olmasını istiyoruz esasında. Ki yaptığımız overload'un bir anlamı olsun. Son aşamada daha ilginç bir şey yapıyoruz. Onu ama birazdan konuşalım. Şimdi fonksiyonumuzu bir build edelim. Şimdi gördüğünüz gibi rvalue'ları ve rvalue'ları burada net bir şekilde görmüşüz. Ayırt edebilmişiz. Ve rvalue'ya da bir zarar vermeden dışarı çıkmasını da sağlamışız. Buğra. İşimiz bittikten sonra gene kullanabiliriz bu değişkeni. Pekala şimdi diyelim ki elimizde bir rvalue var. Ama biz ne yaptığımızı da biliyoruz. Ve compiler'a diyoruz ki bak ben ne yaptığımı biliyorum. Bu esasında bir rvalue ama bunu rvalue'ya dönüştür. Bundan sonra kullanmayacağım bu name'i. Name'in 24. satırdan sonra kullanacağım bir alanı yok diyorum. İşte bunu yapmak için de gene std_move'u kullanmış oluyoruz. Çünkü std_move'da siz bir rvalue da verseniz o artık ömrünün sonunda olduğunu compiler'a söylemiş olduğumuz için rvalue özelliğini kaybetmiş oluyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi esasında name bir rvalue olduğu halde fonksiyonumuz std_move ile fonksiyonumuzu aktardığımızda bir rvalue'ya dönüşüyor. Ve zaten artık rvalue'da kopyalandığı için de print işlemi bittikten sonra empty string'e dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi std_move ve rvalue reference'ı ne işe yaradıklarını görmüş olduk. Şimdi bunları kullanarak bir de bir move constructor oluşturmayı düşünelim. Burada bir örnek hazırladım ben.
bir aşı denemesi yapılacak. Bunun içinde hastalar var. Bu hastaların bilgileri var elimizde. Hasta için de bir patient info diye bir klasımız var. Çok fazla bir özelliği yok. Patient info'da sadece hastanın ismini tutuyoruz. Bir string değeri. Ve aynı zamanda bu ismi de devamında alma şansımız var. Ama gördüğünüz gibi sonradan değiştirme gibi bir imkan sunulmamış burada. Burada da baktığımızda esasında çok enteresan bir şey yok. Standart parametreli constructor ve onun getiri. Buraya baktığımızda hastanın ismi dışarısında neleri tutuyoruz? Kaç tane test yapılması gerekiyorsa bunu test count'da tutuyoruz. Aynı zamanda her bir test sonucunu da test results array'inde tutuyoruz. Ve son olarak da kaçıncı testte olduğumuzla alakalı da bir test index oluşturmuşuz. Şimdi burada ilgi çekici olan kısım 5, 6 ve 7. satırlar. 5. satırda standart bir parametreli constructor var. Hastanın ismini alıyor ve de kaç tane test yapılması gerekiyorsa requested test count bunu alıyor ve bunu kullanarak nesnemizi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi burada patient info'nun constructor'ına vermişiz name'i. Test count'u requested test count parametresiyle initialize etmişiz. Test indeksimiz default olarak 0 ve kaç tane test yapılması gerekiyorsa constructor içerisinde test result'ı da esasında doldurmuşuz new kullanarak. İkinci constructor'ımız bir copy constructor. Bir const türünde bir patient alıyor ve bunu da kopyalıyor. Bunu nasıl yapmışız? Esasında çok benzer kısımlar var. Patient info'yu gene other nesnesinin infosunu alıp kullanmışız. Test count gene alınmış. Test index bunlar zaten integer değerler olduğu için doğrudan kopyalanabiliyor. Ama burada bizi asıl ilgilendiren test results array ile alakalı kısım. Test results için de gene bir new ile önce yer alınmış. Constructor'ın içerisinde de other nesnedeki bütün test result'lar bir for loop'uyla sırayla test results'a kopyalanmış. Ki bu esasında oldukça uzun sürebilecek bir işlem. Performansı düşük olabilecek bir şey. Bir de son olarak burada 7. satırda move constructor'ımız var. Burada 2 ampersand'den anlayabiliyoruz move constructor olduğunu. Move constructor'ın tanımı çok daha basit. Patient info'yu std_move kullanarak oluşturmuşuz. Gene aynı şekilde test count'u da o şekilde almışız. Ve test result için de aynı şeyi yapmışız esasında. Hepsini constructor'ın initialize kısmında doldurmuşuz ve constructor'ın gövdesinde bir şey yapmaya gerek bile kalmamış. Şimdi burada bunu nasıl deneyeceğiz? Gene duration'lara bakacağız esasında. İlk 5 hastada test sayıları çok fazla değil. Ama 6. ve 7. hastada işin rengi değişiyor ve ikisinde de 1 milyar testlik bir alan ayırmamız istenmiş. 2 tane vektörümüz var. Bu hastaları aktaracağımız. Birinci vektörde standart copy constructor çağrılacak şekilde ayarlamışız. İkinci vektöre ise std_move ile move constructor'ı kullanacak şekilde ayarlamışız. Bu aşağı kısımda da gene süreleri ölçüyoruz. Gene burada büyük verilerimiz var. O yüzden birazcık vakit alacaktır. Burada ilginç bir kısma bahsedelim sonuç hazırlanırken. Şimdi burada esasında move constructor oluşturmamız önemli. Doğrudan gene other'ın infosunu alabilirdik. Ama artık
other info'yu kullanarak oluşturacağımız nesne esasında ne olacaktı? Bir R value olacaktı. Her ne kadar other info bir R value olsa da other info getName'le alacağımız nesne bir R value olacaktı. Bu yüzden gene std_move kullanmamız önemli. Şimdi baktığımızda copy constructor ile move constructor arasında fark oldukça net bir şekilde görülüyor. Burada bir yaklaşık olarak 21 saniye sürmüş. Diğeri ise constant time'da gene görevini tamamlamış. Bu bize esasında C++ 11 ile gelen özelliklerin ne kadar performansı artırmakta kullanabileceğimizi göstermiş oluyor. Ki birçok C++ kullanıcısı hala 98 standartlarına uygun olarak kullanabiliyor. Veyahut da daha ileri C++ 11, 14, 17 kullansa bile orada gelen feature'ları kullanmayabiliyor. Bu videoda std_move ve rvalue özellikleri kullanarak bunları tanıtmak istedim. Özellikle performansı yüksek yazılım ihtiyaçlarında bu iki özelliğin çok ciddi faydaları olabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.